18 Mart 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamasıyla başlayan Rusya-Ukrayna krizi, 2022'nin Şubat ayında bir topyekün sıcak savaş halini almıştı. Günümüze gelindiğinde ise umduğunu elde edemeyerek sıkışan Kremlin yönetimine karşı Kafkaslar üzerinden yeni bir cephenin açılması tartışmaları hala sürüyor. ABD ile ortak askeri tatbikat düzenleyen ve Batı eksenine hızla entegre olan Ermenistan, NATO ile işbirliği konusunu da çok daha sık gündeme getirmeye başladı. Ayrıca Mart 2023'te Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ait Roma statüsünün de onaylanmak üzere Ermeni parlamentosuna sevk edilmesi adeta açıktan bir meydan okuma niteliğindeydi. Buna karşın Rus yetkililer Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan açıklamayla Ermeni siyasi elitlerinin son dönemde Rusya ile ve Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ile ilişkilerindeki niyetlerini sorguladıklarını ve Ermenistan tarafından bir dizi dost olmayan adımların atıldığını belirterek resmi bir nota verdi. Yani tüm bu diplomatik kibarlıktaki zıtlaşmalardan anlayacağımız, 2. Karabağ Savaşı'nda alınan hezimete rağmen tekrar iktidara gelen Paşinyan yönetiminin uzun süredir sinyallerini verdiği Batı yanlısı yönelimi artık kesin ve keskin bir karar alma aşamasında. Ve öyle görünüyor ki Paşinyan giderek çok daha zor bir durumda kalan Rusya ile Ermenistan'ın kadim müttefikliğini bu tarihi fırsatı değerlendirerek sonlandırmak ve oluşan boşluğu bilhassa ABD'nin başını çektiği yeni müttefiklerle doldurmak konusunda oldukça niyetli. Erivan ile Washington ve Brüksel arasında iyiye giden ilişkiler Moskova ile iplerin gerilmesine neden oluyor ve akıllara bir dizi soru getiriyor elbette. Putin Ermenistan'da tutuklanır mı? Ermenistan'ın ABD ile yakınlaşmasının esas amacı ne? Ve hem Türkiye hem de bölge devletleri için çok daha önemlisi Rusya Ermenistan'ı cezalandırmak için askeri güç kullanır mı? Yani yeni bir cephe açabilir mi? Editör Anlatıyorum bu bölümünde Ermenistan'ın Batı ile yakınlaşması ve Rusya ile gerilen ilişkilerini inceleyeceğiz. Videoyu beğenip abone olarak bu ve benzeri güncel gelişmeleri takipte kalabilir, gündeme ayrıntılarıyla hakim olabilirsiniz. Abone çanları açıldıysa başlayalım. Aslında Rusya ile Ermenistan arasındaki kadim dostluğun 2018'de yaşanan ve Nikol Paşinyan tarafından Kadife Devrim olarak adlandırılan halk hareketi ve hükümet değişimiyle gerilmeye başladığını söyleyebiliriz. Ne olduğunu kısaca hatırlamak gerekirse, Serj Sarkisyan'ın 3. döneminde tekrar hükümetin başına geçmesiyle Ermenistan genelinde büyük protestolar patlak vermişti. 31 Mart 8 Mayıs 2018 arasında süren protestolar Sarkisyan'ın istifası ve tekrar yapılan seçimlerle çözüme kavuşmuştu. Protestolar sonrasında 8 Mayıs 2018'de Nikol Paşinyan Ermenistan Başbakanı olmuş ve günümüze kadar sürdüreceği görevine de bu vesileyle başlamıştı. Batı yanlısı tutumuyla tanınan Paşinyan'ın en büyük sınavı ise 2. Karabağ Savaşı ile oldu. 44 gün süren savaştan Azerbaycan'ın galibiyetle çıkması ve işgal altındaki topraklarını tekrar bağımsız kılması bölgedeki dengeleri derinden etkileyen Paşinyan yönetiminin de oldukça zor bir durumda kalmasına neden olmuştu. Karabağ'ın azat edilmesinin ve Ermeni işgalinin sonlandırılmasının sorumlusu olarak Rusya'yı suçlayan Paşinyan, mağlubiyet sonrasında istifa ederek yeniden genel seçimlere gidilmesini sağlamış ve oyların yarısından fazlasını alarak tekrar iktidarı eline alabilmişti. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Moskova ile yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nı bölgenin uluslararası hukuk kuralları gereği Azerbaycan toprağı olmasından ve çatışmaların uluslararası kabul edilen Azerbaycan sınırlarının içinde yaşanmasından dolayı Ermenistan'a yönelik bir saldırı niteliğinde olduğunu reddetmiş ve dolayısıyla müdahil olma gereksinimi hissetmemişti. Bu durum Ermenistan'ın halihazırda gergin olan Rus ilişkilerinin giderek dönülmesi çok daha zor bir noktaya doğru ilerlemesine neden oldu. 2022'de Rusya'nın Kırım'ın ilhakından 8 yıl sonra tekrar Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarda bulunması ve çatışmanın giderek topyekün bir savaş haline alması Rusya'nın tüm dünya ile ilişkilerinde olduğu gibi Ermenistan ile ilişkilerinde de büyük kırılma noktaları oluşturdu. İstenilen sürede Kiev'i ele geçiremeyen ve daha sonrasında belirli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalan Rus ordusu gelinen son noktada Ukrayna'nın doğusu ve Kırım Yarımadası'na kadar gerileyerek savaşın uzamasına göz yummak zorunda kalmıştı. Savaş süresince dünya genelinde birçok tepki ve yaptırımla karşılaşan Rusya, belki de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşadığı en zor günlerini geçiriyordu. Ancak Nikol Paşinyan bu durumu tersine okuyarak Rusya'nın içinde bulunduğu manevra kapasitesinin düşük olmasından faydalanmak niyetinde olduğunu
ve 2018'den bu yana süregelen Batı eğilimi için bir kırılma noktası oluşturabileceğini son dönemde yaşananlarla aslında ortaya koymuş oldu. Uzun bir süre Rusya'yı doğrudan rahatsız edebilecek ve arka bahçesinde tehdit algılamasına neden olacak politikaları izlemekten sakınan Paşinyan, 2008 Gürcistan Savaşı ve 2014 Kırım krizinden önemli dersler çıkarmış görünüyordu. Nitekim Ukrayna Savaşı'nın zamanla olgunlaşarak cepheler üzerinden yürüdüğü ve bir oldu bitti harekatından ziyade iki devletin de tüm imkanlarını kullanarak giriştikleri topyekün savaş haline aldığı ve Rus güçlerinin neredeyse tamamen meşgul ettiği günümüze kadar ikili ilişkilerde keskin bir tavır sergilenmemişti. Ancak hem Rusya'nın savaş planlarının istenildiği gibi gitmemesi, hem Wagner'in kurucusu Prigojin ile Rus hükümeti arasında açıktan yaşanan anlaşmazlıklar ve bunların sonucunda Rusya'da yaşanan darbe girişimi, Nikol Paşinyan ve Batı yanlısı Ermeni siyasi cenahı için gerekli zemini zamanla oluşturdu. Ayrıca iç politik bağlamda kaybedilen 2. Karabağ Savaşı'nın ve hala çözüme kavuşturulamayan sorunlarının sorumluluğunu da üzerinden azami şekilde atmak isteyen Paşinyan hükümeti mümkün olduğunca bu travmanın suçunu da Rusya'nın tepkisizliğine yüklemişti. İkili ilişkiler gerilemeye devam ederken 2. Karabağ Savaşı sonrası çözüme kavuşturulamayan Laçin Koridoru ile ilgili Şubat 2023'te Moskova arabulucu rolünde görüşmelerin devam etmesini istese de Ermenistan Moskova'nın bu önerisini olumsuz karşılamıştı. Buna karşın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı gerekçelerinin geçerli olduğunu kamuoyu nezdinde kabul etmiş ve Ermenistan'ı diplomatik bağlamda yalnızlığa itmişti. Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı sonucu mahkemenin kurucu metni Roma statüsüne imzacı olan devletlere Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş süresince aktif rol almış farklı isimlerin girmesi bir nevi yasaklanmış oldu. Nitekim bu ülkelerde görülmeleri halinde resmi olarak tutuklanmaları gerekiyordu. İşte ikili ilişkilerdeki en önemli iki kırılma noktasından biri de Ermenistan'ın Roma statüsüne taraf olmak için girişimleri oldu. Mart ayında Ermeni Anayasa Mahkemesi Roma statüsünün anayasal bağlamda herhangi bir hukuki çatışmaya neden olmayacağını açıkladı. Açıklama Rus tarafında bir hayli tepkiyle karşılandı ve Putin'e tutuklama kararı çıkartmış olan bir yapıya Ermenistan'ın taraf olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu ve ikili ilişkilerde aşırı derecede olumsuz sonuçlar doğuracağı açıklamalarında bulunuldu. Ancak elbette süreç burada da noktalanmadı ve Eylül ayına geldiğimizde Roma statüsünün kabulünün onaylanması kararı hükümet tarafından Ermeni parlamentosuna sunulmuş oldu. Böylesi bir karar Rus-Ermeni ilişkilerinde artık geri dönülmesi neredeyse imkansız bir eşik anlamına geliyordu. Nitekim Paşinyan konuya ilişkin Ulusal Meclis'te hükümetin icraatleriyle ilgili yaptığı soru yanıt oturumunda Roma statüsü Ermenistan tarafından tamamen onaylanacak ve bunun Rus-Ermeni ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok. Bu Ermenistan'ın güvenlik meselesiyle ilgili açıklamalarında bulunmuştu. İkili ilişkiler için kritik bir mesaj olarak yorumlanan ikinci kırılma noktası da Roma statüsü kararını mütakiben Ermeni ordusunun ABD ordusuyla ortak tatbikat düzenleyeceğinin açıklanmasıyla oldu diyebiliriz. Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi olan Ermenistan, örgüt bünyesinde düzenlenecek askeri tatbikatlara ev sahipliği yapmaktan kaçınmasına ve Belarus'ta düzenlenen son tatbikata asker göndermemesine rağmen başkenti Erivan'da 11-20 Eylül tarihleri arasında ABD ile ortak düzenlenecek Eagle Partner 2023 tatbikatını duyurmuştu. Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler sonucu Rus Dışişleri Bakanlığı Ermeni Büyükelçisini çağırarak bir nota vermiş ve Ermenistan tarafından dost olmayan adımların atıldığı belirtilmişti. Başbakan Paşinyan'ın artık Rusya'nın bizi koruyacağına daha fazla itimat edemeyiz açıklaması da Ermenistan'ın son dönemde yaşadığı eksen kaymasının en net yansıması oldu. Paşinyan aynı konuşmasında Ukrayna'da yaşanan olaylardan ötürü Rusya'nın olanakları değişti. Bizim stratejimiz bu durum içerisinde başkalarına olan bağımlılığımızı azami derecede düşürmek olmalı açıklamalarında bulundu. Bu da bir noktada Rusya'nın içinde bulunduğu savaştan ötürü kaldığı zor durumun Batı yanlısı tutumuyla tanınan Paşinyan yönetimi tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğini de gösterir nitelikte. Rus barış koruma gücünün gerekli sorumluluklarını yerine getiremediğini söyleyen Paşinyan, Eagle Partner 2023 tatbikatının başladığı 11 Eylül günü aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada barış ve istikrar vurgusu yapılırken diplomatik temasların devam edeceği ve kalıcı barış için ortak çaba sergilenmesi gerektiği vurgusu da yapıldı. Yani Rusya ile gerilen ilişkilerinin ve nispeten zayıflayan diplomatik kuvvetinin oluşturduğu açık, Paşinyan'ın Batı bloğu ve bu minvalde Türkiye ile de daha kabul edilebilir düzeyde ilişkiler yürütmesini gerekli kılan durumlardan biri niteliğinde oldu.
Geliştirilen ortak tatbikatın dışında Rusya'nın tepkisine neden olan bir diğer konu ise Nikol Paşinyan'ın eşi gazeteci Anna Hakopyan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği yardım amaçlı ziyaret oldu. Ziyaret, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Nazi rejimine insani yardım sağlamak amacıyla Başbakanın eşi Anna Hakopyan'ın gezisi şeklinde kaleme alınmıştı. Anlayacağımız, Ermenistan'ın mevcut hükümeti sert ve yumuşak güç olarak ikiye ayırabileceğimiz güç tanımlamalarında neredeyse her manada Ermenistan'ın Rusya'dan çok daha uzak ve Batı ile çok daha iyi işbirliği içerisinde olmasını tercih ediyordu. Sert güç olarak bahsedebileceğimiz askeri konularda ABD ile ortak tatbikat düzenlemeyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden uzaklaşmayı ve güvenlik mimarisinde Batı menşeli bir geleceğin sinyallerini verirken, yumuşak güç bağlamında Ukrayna'ya insani yardım sağlayarak ve diplomatik temaslarını kullanarak Ermenistan adına yeni bir yol izleneceğini gösteriyordu. Ancak bu durum özellikle Avrupa medyasında Moskova'nın arka bahçesinde güç kaybettiği ya da ABD'nin Rusya'nın arka bahçesine yer edinmeye başladığı şeklinde ele alınmıştı. Kaçınılmaz olarak da Paşinyan'a karşı Rus paralı savaşçı grubu Wagner eliyle bir darbe girişimi yapılması riski de tartışmaya açılmış oldu. Ermeni Telegram kanallarından Paşinyan'a desteğiyle bilinen Bagramyan 26 kanalı 8 Eylül'de Rusya'nın Ermenistan'a yönelik bir darbe girişiminde olduğu haberini yayınlamıştı. Prigojin'in ölümünün ardından Ermenistan'da 3000'e yakın Wagner mensubunun bulunduğu ve özellikle Rostov'dan yakın zamanda 2000 yeni katılımın sağlandığı da ki bunların da etnik olarak Ermeni olduğu biliniyor. Paşinyan'ın yakın zamanda tutumundan kaynaklı olarak bu askerlerin Kremlin tarafından darbeye hazırlık emri aldığı söylendi. Aynı zamanda hem askeriyede hem de istihbarat alanında Putin ile yakın isimlerin olduğu söylenirken orta ve alt düzey yetkililerin olası bir darbe teşebbüsünde Rus yanlısı davranmalarının beklenmediği dolayısıyla darbenin başarısız olma ihtimalinde olduğu haberde yer aldı. Türkistan basınında analizlerle işlenen bu haber gibi İran basını da Ermenistan'da olası bir darbe senaryosunu bir süredir gündeme getiriyordu. Kısacası daha önce Sovyetler Birliği'nin döneminde özellikle Doğu Avrupa coğrafyasında görülen sosyalizmden uzaklaşan yönetimlerin tekrar hizaya getirilmesi için yapılan darbelere benzer nitelikte bir senaryonun tekerrür edeceği düşünülüyor. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu toplantısında Nikol Vovayevich Paşinyan bugünlerde sizinle hiç konuştu mu? Çünkü Fransa Başkanı Macron'la ve İran Başkanı ile konuştu şeklinde bir soru yöneltilmiş. Putin ise gayet sakin bir şekilde Paşinyan bana ayrıntılı bir mektup yolladı. Onunla irtibat halindeyiz. Ermenistan ve Başbakan Paşinyan ile bir sorunumuz yok. Onunla sürekli olarak iletişim halindeyiz şeklinde yanıtlamıştı. Soruda da geçtiği şekilde Paşinyan yönetimi bir yandan Rusya ile uzaklaşan adımlar izlerken diğer yandan hem Türkiye hem Avrupa Birliği devletleri hem de İran'la diplomatik temaslarını devam ettirerek diplomatik manevra alanını ortaya çıkabilecek sorunların önünü alması için kullanıyor. Bölge devletlerinden İran gelişmeleri yakından takip ederken İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani bölgede bir savaş çıkmayacağına inanıyoruz, sınırlarda herhangi bir değişikliği onaylamıyoruz. Takip ettiğimiz süreçler spesifik bir değişikliğin olmayacağını gösteriyor açıklamalarında bulundu. Sınır konusunun gündeme getirilmesinin nedenlerinden birini Ermenistan'ın özellikle Başbakan Paşinyan'ın Rusya'nın sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia ederek yaptığı, Azerbaycan'ın sınırlara yığınak yaptığı ve tekrar saldırabileceği uyarıları oluşturuyor. Nedenlerden bir diğeri ise Ermenistan'ın savaş öncesi işgal altında tuttuğu bölgelerde de facto olarak yani pratikte var olduğunu iddia ettiği ancak de jure yani uluslararası hukuka göre herhangi bir zemini bulunmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin 9 Eylül'de yapıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. İkinci Karabağ Savaşı öncesi işgal altında kalan bu bölgelerde de facto olarak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adıyla Ermenistan tarafından bir yönetim mevcuttu. Ancak de jure olarak bu sözde cumhuriyetin hiçbir karşılığı bulunmuyordu. Savaş sonrası bölgenin azat edilmesiyle sona getirilen sorun 9 Eylül'de Ermeni güçlerinin sözde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapmasıyla tekrar provoke edilmişti. Ancak bu provokasyona tepkiler gecikmedi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği doğrudan sözde başkanlık seçimleri olarak adlandırdıkları seçimlerin resmi olarak herhangi bir karşılığı olmadığını ve bölgenin Azerbaycan toprakları içerisinde yer aldığını söylemiş, uluslararası organizasyonlardan İslam İşbirliği Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı da tepkisini göstermişti.
Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Gürcistan, Macaristan, Moldova, Pakistan, Romanya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Özbekistan'da Dışişleri Bakanlığı seviyesinde olayı tepkiyle karşıladı. Dışişleri Bakanlığımız da kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen bu olay karşısında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimler hakkında başlığıyla bir basın açıklaması yayınlayarak Türkiye, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz açıklamalarında bulundu ve bu adımın BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu duyurdu. İşte Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşma ve Batı ile yakınlaşma çabası içerisinde olduğu çok katmanlı denklemin ayrıntıları ve tarihsel zeminiyle çizebileceğimiz bir resmi bu şekilde. Şemamızın bir ucunda Ermenistan, diğer ucunda Rusya yer alırken uluslararası ilişkilerin doğası gereği Azerbaycan, Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve hatta İran dolayısıyla İsrail, Türkiye vesilesiyle Pakistan ve Hindistan dahi bu şemada bir şekilde yerini alıyor. Tüm bu çok bilinmeyenliğin diplomasi denklemi ancak zamanla çözüme kavuşarak analizlerin doğruluğunu bizlere gösterecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ermenistan'ın Rusya'nın etki alanından kurtulması sizce mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve uluslararası gündeme ilişkin haberdar kalabilmek için GZT'ye abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. 18 Mart 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamasıyla başlayan Rusya-Ukrayna krizi, 2022'nin Şubat ayında bir topyekün sıcak savaş halini almıştı. Günümüze gelindiğinde ise umduğunu elde edemeyerek sıkışan Kremlin yönetimine karşı